You know, these two graphs here, you have the fission probability for the number of elements. This is what's happening in a present nuclear power plant with the thermal neutrons. And this is what's happening in the fast neutron flux, where you can see that some of the elements which do not fission, that means they accumulate as waste, then they can be destroyed here by fission. Şu andaki var olan nükleer power plant solda gözüken grafikte gözüküyor. En alttakiler atık nükleer atıklar. Sağdaki ise hızlı nötronlarla yapılan graf. Verilerimiz çok daha yüksek. Bazı avantajları ise füzyon potansiyeli bulunmakta atığı yakıt şeklinde kullanılabilir. Another advantage of fast neutrons is the neutron capture on the fission product, which is the thing that forces people to replace the fuel after some time, is much lower than in the standard nuclear power plant. This is with fast neutron, this is with thermal neutrons in the standard power plant. Bir avantajı daha uzun süre yanması. Which means that you can use the system much longer, and that means you can use the fuel more efficiently. Dolayısıyla daha verimli çalışması. And there is a negligible production of plutonium. I will explain to you why, and this is one of the reasons why the thorium fuel cycle is interesting. It's very, very difficult to make nuclear bombs out of the spent fuel. Bir özelliği de az önce bahsettiğimiz gibi nükleer bomba yapmak toryumdan çok zor. O yüzden avantajlı bir şey. And the last and also important property, since all these elements fission, they can all be used as fuel. So you can simplify the reprocessing by keeping them all together and putting them back into the process. And at our national lab, they have developed the pyroelectro reprocessing, which is a much simplified version of what is done. What is done today in places like in France. Şu anda Fransa'da yapılan nükleer santrallerdekinin aksine toryumdaki basitleştirilmiş yeniden işleme vardır. Ve orada bölünen, fişinden dolayı bölünen farklı elementleri yeniden yapıt olarak kullanabilirsiniz. So if you combine thorium with the fast neutrons, you have a system with a lot of very good properties. And just to show you why it works, this is thorium. And when you move this way, you each time need one neutron capture. So to go from thorium to plutonium, you need seven neutron captures. And each capture comes with a certain probability, so you have to multiply the probabilities together 7 times, which means that the production of plutonium is essentially negligible, and of course for all the elements beyond plutonium. Toryum nükleer atık üretimini minimize eder. Netice olarak hızlı nötron akışları birleştiği vakit toryum nükleer atık yüklenme için özgün bir potansiyel oluşturuyor. And these properties is also used to destroy nuclear waste, because the waste is plutonium plus all these elements. So if you mix them with the thorium, they will disappear very quickly. Yetkili nötron yakaladığı için nükleer çöp yok. So how to use thorium in practice? It would be too easy if we could just replace the uranium fuel by thorium fuel in the standard nuclear power plant. Unfortunately, it doesn't work like this because the neutron inventory is not as favorable with thorium as it is with uranium. Toryum peki uygulamada nasıl kullanılır? Uranyum yerini toryumla doldurmak bu kadar da kolay bir iş değil. Çünkü nötron elementsel programları vardır. Yakalama oranına, yetiştirme gibi. So you have to do something, and there are 3 basic possibilities. The first one is the one adopted by India, which is to use a chain of 3 nuclear reactor technologies. Bunun için bazı çözümler, opsiyonlar vardır. İlki Hindistan'ın uyguladığı stratejidir. Uranyumu esnemek ve yakıtla kullanılabilir hale getirmek için kritik bölgelerin etrafında toryum katmanı oluşturmaktır. So I will not explain the details, but you can ask me at the end how this is done. The main principle is to produce U-233 and then use it as fuel.
Detaylara girmeyeceğim ama konuşmanın sonunda bu detaylarını da sorabilirsiniz. So the other way is to move the fuel in such a way that you always have fresh fuel in the system. Diğer yöntem ise yakıtı devamlı hareket halinde tutmak ki her zaman taze yakıt bulundurmak. This can be done in pebble bed reactors or in molten salt reactors. Bunlar pebble bed reaktörleri veya molten salt reaktörleri ile yapılabilir. In traveling wave reactors, it's about the same principle, but it's the neutron wave that moves and not the fuel. Wave reaktörleri de aynı prensibi kullanıyor ama nötron wave'leri hareket ettiriyor. All of these options are very difficult and they are facing very challenging issues that have not been totally resolved today. Bütün bu opsiyonlar hepsi çok zor ve tamamen çözümlenememiş hala. Another possibility, which is the one we are interested in, is to provide an external neutron source. Bir opsiyon daha var ki biz bununla ilgileniyoruz. Harici bir nötron kaynağı sağlamak. Hızlandırıcı temelli sistemleri sistemi alt kristik bir hale çevirmek ve kazandırıcı elemek. And this is done with a proton accelerator, as we know, to build at Cern, for example. The system is called accelerator-driven system. Bu da accelerator-driven systems, ADS ile yapılıyor. This is the solution that has been developed by at Cern in the 1990s. Bu hızlandırıcı bir sistem 90'larda Cern'de Pierre Revol tarafından kurulmuştur. And it has a big, very important properties. It allows the system to be subcritical. That means that as soon as we stop the accelerator, the system stops. Bu şu demek, accelerator'ı durdurduğumuz anda sistemde duruyor. So there's full control with the accelerator. That means that accident of the Chernobyl type are not possible. Accelerator'ın bütün kontrolü bizde olduğu için hiçbir kazaya sebep olmuyor. So I would like to just give a brief status of ADS. There's been many other things happening in ADS since 1994 with the pioneering experiment that took place at Cern. That was the FIT experiment. 1994'ten beri birçok yol açıcı değişik deneyler oluyor bu konuda iThEC projesinde. But essentially all the experiments that took place since then were done at zero power, or almost zero power. Hepsinden hiçbiri de güç harcamıyor. Today there are two very important projects. One is MIRA in Europe. Şu anda iki tane çok önemli proje var. Bir tanesi Avrupa'da MIRA projesi. There is ADANES in China. Çin'de de ADANES projesi. I will come back to this in a moment. Bu konuda birazdan daha detaylı konuşacağım. There is an experiment in Ukraine which looks like it's has much more beam power, but it's an electron machine, so electrons are less efficient than protons to produce neutrons. Ukrayna'da da böyle bir deney var ama biraz daha güç harcıyor. Elektron makinesi kullanıyor. Elektron makinesi proton makinesine göre daha düşük verimli var. So it's essentially also a zero power experiment, and what iThEC is promoting in collaboration with the Institute of Nuclear Research in Russia near Moscow is an experiment at Troysk, which will be the first experiment at significant power. We're talking about a few megawatt of beam power. Rusya'daki ADS hızlandırıcı bir sistem deneyi, o da çok önemli bir deneylerden biri. iThEC birlikte çalışıyor bu projeyle. So here are example of the fundamental experiment that took place to validate the basic concept of ADS. This is the FIT experiment. This is the TARG experiment. I don't have time to go into the detail, but you have here the references of the publications. Burada 4 tane resim var. Bunların hepsi bu deneylerin nasıl işlediğini göstermek için çekilmiş. Bu deneylerin esnasında çekilen resimler. Alright, so basically today we know how to make beams, proton beams with more than 1 megawatt of power.
Artık 1 megawatt power'dan daha fazla proton beamleri yapabiliyoruz. We know how to make spallation targets. You know, you have to send a beam on the target to produce neutrons. Spalasyon beamleri yapabiliyoruz. There was such a system in operation in Switzerland, and now Europe is building one with a 5 megawatt of beam power, so it really Switzerland'da böyle bir proje vardı. Şimdi Avrupa 5 megawatt bulanı üretiyor. This means that what we need for ADS already exists. ADS projesi içinde zaten tam bu power, bu güce ihtiyacımız var. So here you can see that what we call phase one, which is a test of all the basic concept, has been done already some time ago. Bu 20 yıllık sürede hızlandırıcı büyümesinden çalışmasında phase 1 birinci bölümde yapılanlar. And what is called phase two is all the basic elements. That's a spallation neutron source, high power beam targets. İkinci aşamada yapılanlar ise spalasyon neutron source'lar. High power accelerators. Yüksek güç hızlandırıcıları. LED loops used to study corrosion at high temperature with LED, for example, which led to the development of new type of steel. Yüksek güç superconducting structure. And a big program in the European Union, Eurotrans, which was a program studying partitioning and transmutation of nuclear waste. Nükleer atıklarında çalışan Eurotrans programı da Avrupa'da. So all the elements exist separately, and what remains to be done is to couple for the first time a proton beam to a subcritical core at significant power. Birinci ve ikinci aşamalar geçildi. Şu an üçüncü aşamada yapılması gereken tek şey proton beam'i hızlı nötron ile birleştirmek. Subcritical core'da birleştirmek. And at the same time we must develop an accelerator. We know how to make research accelerators, but we have to make an accelerator which is usable by industry, so it has to be robust. Ve yapılması gereken yüksek güç proton devleti geliştirmek. So this phase 3 is basically what iThEC is doing right now. We are concentrating our effort in implementing these two types of projects. Bu hızlandırıcı bir ürünü sistem için geliştirecek olan devlet sanayiye daha uygun olacak. Şu anda iThEC'in çalıştığı şey aşama 3. Şu anda sadece aşama 3'e yoğunlaşıyoruz. So you could argue that MIRA and LNS are already phase 4 types of project because they are essentially industrial project, but they will come in a long time from now. MIRA ve LNS projeleri aslında aşama 4'te çalışıyor gibi görüyorlar ama onun daha süreleri çok daha uzun sürecek. And there is a lot that can be learned from this phase 3 here, which will be useful to these projects. Ve iThEC'te yapılan 3. aşamada yapılan deneylerden öğrenilecek ve 4. aşamaya yardım olacak birçok çalışma olacak. So this is MIRA. In principle, this should be the flagship of the ADS projects. MIRA ADS projenin en önemli çalışmalarından. But MIRA has some problems. The first one that it's not totally funded. Maalesef It's only partially funded. Devlet kaynak, para kaynağı vermiyor. And we do not know yet when it will be totally realized. MIRA yani kaynak olarak henüz ne zaman başarıya ulaşacak onu bilmiyoruz. Certainly later than 2025. 2025'ten sonra olacağını eminiz. The LNS project is extremely ambitious. The idea is to produce 1,000 megawatt of electric power in the US. ADS projesi de çok hızlı ve istedikleri şey 1000 megawattlık enerjiye ulaşmak. But I visited this project in August, and there is a lot of manpower in China. Ben bu projeyi kendim ziyaret ettim Ağustos'ta daha yeni.
Çok fazla adam çalışıyor üzerinde. They have a lot of innovative ideas, Çok inovasyon var, çok fikirleri var. both for the spallation source and also for the fuel cycle. Hem spallation kaynağı için hem de yakıt döngüsü için. And I'm pretty sure that China will lead the field very soon. Neredeyse eminim ki Çin bu alanda önlerde olacak, liderlik yapacak. So there is also development in India. I don't have time to go into that. I just want to say that India is developing a hyper accelerator, 1 GeV of beam energy, 30 milliampere of intensity, so that's 30 megawatt. Hindistan'da da şu anda akseleratör çalışmaları devam ediyor ve yüksek enerji proton hızlandırıcısı yapıyorlar. And there is an ADS project at the Baba Atomic Research Center. O Atomik Araştırma Merkezi'nde de böyle araştırmalar devam ediyor. And there are a lot of activities related to ADS in the world, including in Turkey. What is unfortunate is that there is a lack of coordination on this issue, and a lot of work is being replicated several times. Başka ülkelerde de bu tarz aktiviteler aynı de devam ediyor. Japonya, Kore, Türkiye aynı gibi. Türkiye'de maalesef ki koordinasyon eksikliği olduğu için insanlar birbiriyle çok fazla iletişimde olmadığı için aynı çalışmalar tekrar ediliyor. So iThEC is trying to help in the world coordination through some specific project, in particular one project in Russia. iThEC bu tarz çalışmaların tekrar edilmemesi için koordinasyonda yardımcı oluyor. Özellikle Moskova'da, Rusya'da çalışma üzerinde yardımcı oluyor. We realized that there is an existing facility at Troysk near Moscow. Troysk'ta var olan bir laboratuvar olduğunu fark ettik. Where there is already an accelerator, a spallation neutron source, a pit to receive a subcritical core, and all the infrastructure to manipulate radioactive material. Laboratuvarın için her türlü infrastructure bulunuyor. Proton, spallation neutron source gibi her türlü infrastructure zaten mevcut. Which would make it possible to achieve the first coupling of an accelerator with a subcritical core at significant power within 5 years. 5 yıl içinde yeterli enerjiye ulaşacaklarını düşünüyoruz. So this is a photo of the accelerator, and all this exists already. The only thing to be done is to install a subcritical core in here. Bu akselerasyon hızlandırıcının resim fotoğrafı sadece yapılması gereken subcritical core'u şekilleri yerleştirmek. The program is very clear: is to learn the properties of ADS and demonstrate safety, demonstrate the transmutation of nuclear waste, and demonstrate the production of radioisotopes, for instance, for medicine. Programın belli amaçları var. Nükleer atığı azaltmak, değiştirmek, spesifik radyoizotoplarının üretimlerini test etmek ve hızlı şu an bu test etmek. Okay, so the power of the system will be 1 to 3 megawatt. I don't have time to explain this, but this is the beam power as a function of the multiplication coefficient for neutrons. You know that critical system doesn't work at k equals 1, and in subcritical system, by definition, the value of k is smaller than 1, which means that when you stop the accelerator, we stop the system. Bu graf gösteriyor, akselerasyon durdurduğumuzda tüm sistemi durdururuz. Yani aslında bir güvenli bir sistem olduğunu gösteriyor. Okay, so this is just a team from INR and iThEC in the discussion at Cern on the system. Rusya'daki takım, And they are, in fact, the Russian government has recently taken some action concerning thorium. I think it's due to the efforts of iThEC.
President Putin has sent an executive order to all the actors of nuclear industry in Russia, asking them to prepare a strategy concerning thorium. Bütün yakın zamanda toryum hakkında bir strateji geliştirmeleri için bu laboratuvara bilgi verdi, emir verdi. And at the same time, the agencies are indicating that they would be favorable to this TROSC experiment if they see international support for it. So this is what iThEC is trying to do, is find partners to carry out the experiment. Bu proje aslında yardımcı ülkeler arıyor, uluslararası destek görmeyi bekliyor ve iThEC de bunu yapmaya çalışıyor. So right now we have interest from Switzerland, from the Czech Republic, South Korea, Chile, and so forth. And of course we hope that maybe Turkey would join the effort. İsviçre'den, Güneykore'den, Çek Republik'ten, farklı ülkelerden destek sağlayacağımızı zaten belirttik. Umarız Türkiye'de bu projeyi destekler, Rusya'daki bu projeyi. So the intent is to have a workshop at Cern in the summer of 2017 to form a collaboration on the Cern collaboration model. Amacımız 2017'nin yazında ortak çalışmak üzere bir buluşma yapmak ve çalıştay düzenlemek. And the IAEA has indicated that if the project is approved, they would be glad to help coordinate the project. Atom Enerjisi Ajansı da bunu kabul etti, böyle bir çalıştay yapacağını kabul etti 2017'nin yazında, sonra da böyle bir çalıştay yapacak. So this is what concerns the experiment at TROSC. The other thing you need is an accelerator. So at TROSC there is already one, but this is an accelerator for an experiment. It's not the same thing as an accelerator you need in industry. Böyle bir accelerator var TROSC'ta ama henüz sanayide kullanılacak accelerator hızlandırıcıyla aynı değil. Dolayısıyla böyle bir hızlandırıcıya ihtiyacımız var. So our second project is the development of a high power accelerator to play the role here of feeding power into the subcritical core, which gets amplified by fission to produce typically 1500 megawatt of power, which then has to be converted to electric power, and some of it has to come back to feed the accelerator. This is the Arubia system, which is typically producing 1500 megawatt of thermal power for about 600 megawatt of electric power. İkinci projemiz ise böyle bir akselerator üretmek. Akselerator çekirdeğe enerji veriyor. Bu döngüyü sağlar. Bu şekilde 29.500 megawatt'a çıkarabiliyoruz. So we know exactly what we want to do in terms of beam power. It's 1 GV, so it's very small. The LHD is 7,000 GV, so you see, we know how to do that. The power is 1 to 10 megawatt, so this is clear. There are two possible technologies, linear accelerator called LINAC or cyclotrons. And in the end, the best will win, and the best will be judged by properties such as beam losses. They have to be as small as possible to avoid irradiating the environment. It has to be reliable. The reliability is important because each time you interrupt the system, you interrupt the energy production, so the temperature decreases and you make thermal stresses in the structure and so forth, and you don't want that. And in the end, for industry, what's very important is the cost. And in iThEC, we believe that actually the cyclotron solution is the best solution, taking into account all those criteria. Demet parametreleri zaten biliniyor. Ve iki akselerator hızlandırıcı tekniği var, lineer ve siklotron. Biz iThEC'te siklotronun daha iyi olduğunu, daha verimli olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta en önemlisi burada sanayi için olacağı için daha düşük bir fiyatta olması gerekiyor. Right, so we have a project which actually is in collaboration with Cern. Cern has
accepted the role of coordinating the project. It's a proposal that will be submitted by the end of the year to the European Union within a program which is Horizon 2020, within the future and emerging technology, which shall support collaborative research in order to extend Europe's capacity for advanced and paradigm-changing innovation. And we certainly think that ADS fits this definition. Cern'in Avrupa Birliği'ne yakın zamanda verdiği bir proposal, öneri var. Bu proje hakkında yüksek güç süperkondaktör sikloton projesi hakkında az önce bahsettiğimiz Horizon 2020 projesini kullanarak başvuruldu. Bu çağrılarda başlamıştır. We have a very good collaboration because in addition to Cern, we have PSI, which is the place where there is this cyclotron that I've shown where you have the highest beam power in the world. We have IMA, which is a private company that builds cyclotrons to treat cancer tumors of the retina, for example, or other tumors in the body. They just started a new system for children. We have Ansaldo in Italy, which has built half of the magnets of the LHC, and we have various other private companies with expertise in the nuclear business. So we have a very strong collaboration to develop this new type of cyclotron. For the first time, it will be a superconducting cyclotron. Burada çok güzel bir ortak bir çalışma var, çok güçlü projeler var. Siklotron çok yüksek güçlü çalışan bir siklotron ve EMA, AIM'i, dediğimiz, az önce bahsettiğimiz kanser hücresine ve kanser hücrelerini öldüren bu proje şu an çocuk projelerinde uygulanmakta da. İsrail'deki Araştırma Merkezi. Hepsi birlikte ortak bir çalışma içinde yüksek güç superconducting siklotron projesine başlıyorlar. So I don't have time to go through the technical details because it's getting late, but the idea is to have redundancy in the system to make it more reliable. For example, the design allows to have 3 sources for the protons, and it's a compact machine. It's a one-stage machine, and it would fit in this room, so it's not such a big thing. Bu çok kompakt ve bir stage olan bir makina ve çok inovatif bir siklotron. Okay, so let me conclude now. ADS is an example of how fundamental research feeds innovation. Thorium is an energy resource of the future, and the ADS technology exists today. It requires modest innovation, and as such it is an opportunity for countries developing their own nuclear industry. ADS temel araştırmanın inovasyonu nasıl beslediğini gösteriyor. Güzel bir örnek bunun için. Toryum'da gelecek için harika bir enerji kaynağı. Ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için güzel bir fırsat. Bunu kendi ülkeleri için nükleer endüstriye çevirmek için güzel bir fırsat. So the ADS experiment at Trust and the development in parallel of an innovative high-power cyclotron are both necessary steps toward an industrial ADS prototype. Rusya'daki Moskova'daki deney, KDS deneyi ve aynı zamanda faaliyette çalışan Half-Power Cyclotron inovatif proje, ikisi de bir prototip oluşturmak için, özellikle sanayiye uygun bir prototip oluşturmak için bir aşama. Getting these 2 initiatives approved is iThEC's priority. Şu an iThEC'in önceliklerinden bu 2 projeyi de kabul ettirmek. As I mentioned already, since Russian authorities would like to see international support for the TRUSC experiment, iThEC and INR are seeking partners from the international scientific community, and it would be, of course, very great if Turkey would join.
Daha önce bahsettiğim gibi Rus otoriteleri uluslararası destek bekliyor bu TÖZ deneyine. iThEC ve INR da partner bekliyor. Uluslararası Bilimsel Komiteden partnerler bekliyor. Türkiye'nin de Rusya'daki bu projeye, bu deneye katılması, yardım etmesi, ortaklaşa çalışması çok harika olur. So thank you very much for your attention and thank you to the interpreter who worked very hard